Gökçe ile Astroloji kanalına hoş geldiniz efendim. Haziran 2026'da aylık burç yorumlarında bizi neler bekliyor? Önce genel tablo, sonra her zaman olduğu gibi 12 burcu ayrı ayrı yorumlayacağım. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, Haziran ayı burç yorumları. Bak, çok önemli bir ay. Bu ay çünkü gökyüzü çok hareketli. Neden önemli olduğunu birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Özellikle ayın sonuna doğru öyle yoğun bir astrolojik blok var ki aman aman diyorum. Bazı burçlar için evet büyük bir böyle tamamlanma. Bazı burçlar için ise güçlü bir yön değişimi. Bazı burçlar için de tabii ki yepyeni bir sayfanın açılması anlamına gelecek. Bu yüzden önemli bir hatırlatma yapmam lazım. Bu videoda lütfen ama lütfen sadece 12 burcu anlatmayacağımı baştan söylemek istiyorum. Haziran boyunca hangi gezegenin etkisi neyi tetikleyecek? İşte hangi günlerde daha dikkatli olmamız gerekecek? Hangi etkiler fırsat getirecek? Hangileri geçmişi yeniden önümüze koyuyor? İşte hepsini tek tek anlatacağım. Ne yapıyoruz? Hemen böyle aman buralara geçeyim de şöyle bir an önce bir burcumu izleyeyim demek yok. Biliyorum yapmıyorsunuz ama bu videoda özellikle rica ediyorum, tamam mı? Çünkü bu ay boyunca burcunu etkileyen olayları doğru anlayabilmen için her zaman kurduğum cümle. Önce gökyüzünün o genel ritmini bilmen gerekiyor ki ondan sonra Güneş burcun, yükselen burcun ve biliyorsan Ay burcunda nelerin olduğunu daha iyi analiz edebilmen için bu videoyu sonuna kadar izliyoruz. Ha, bu arada yine bir hatırlatma yapalım, bölmeyelim konuyu. Tabii ki ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz ve bu güzel videonun daha fazla kitlelere yayılabilmesi için şu an izliyorsun ya hani o cep telefonundan. Ne yapıyorsun? Hemen hype'liyorsun. Evet, Haziran ayı çok net bir şekilde bize 3 aşamalı çalışacak diye hadi başlayalım artık videoya. Önce zihinsel ve duygusal bir yön değişimi getiriyor. Ardından Venüs ve Jüpiter etkisiyle ilişkilerde, para konularında hatta fırsatlarda büyüme potansiyeli açılıyor, yaşasın. Ama ayın sonunda Merkür retrosu var ya, işte geldik işin en can alıcı noktaya. Oğlak Dolunay'ı ve Jüpiter'in de burç değiştirmesiyle birlikte gökyüzü adeta artık karar ver diyor. Yani bu ay önce böyle bize güzelce kapıları açıyor. Ama sonra ne diyor biliyor musun? O kapıdan geçip geçemeyeceğini de test edeceğim diyor. Hazır mısınız o teste? Vallahi ben hazırım. Şimdi bakın, 1 Haziran'da buralar çok önemli. Asla atlamıyorsunuz. Ben de detaylı bir şekilde yorumlayacağım. Şimdi 1 Haziran'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Geçsin Gökçe Hanım. Geçsin ama neler oluyor? Şimdi bu Merkür etkisiyle birlikte zihinsel süreçler daha duygusal, daha sezgisel ve daha korumacı çalışmayla başlayacak. Yani hani mantıkla verdiğimiz o kararlar var ya, bu sefer onların yerini ne alacak biliyor musun? İç sesimiz, geçmiş deneyimler ve güven ihtiyacı. Ailevi meseleler, bak buraları da eklemem lazım. O eski konuşmalar, duygusal hassasiyetler ve o iç dünyanda büyüyen düşünceler var ya, çok daha fazla öne çıkabilir. Önemli, atlama buraları. Geldik 9 Haziran'a. 9 Haziran'da Venüs'te Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor. Ve Haziran ayının en güçlü fırsat açılarından biri de devreye giriyor. Bak buralar o kadar önemli ki. Venüs-Jüpiter kavuşumu ne yapar? İlişkilerde, para konularında, sosyal desteklerde, en çok istediğimiz şeyler değil mi? Daha ne olsun? Hatta kısmette büyüme fırsatları oldukça cömert bir şekilde bizim önümüze sunulur. Vallahi güzel. 9 Haziran'da kalabiliriz değil mi? Aşk hayatında yumuşama, maddi konularda açılma, beklenmedik destekler ya da o kalbimizi ferahlatacak gelişmelerin görülebileceğini söylesem kesinlikle. Geldik 13 Haziran'a. Evet, 13 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Bu Venüs etkisiyle birlikte ne oluyor biliyor musunuz? İlişkilerde ilgi görme. Ay, herkesin istediği şeydir değil mi? Beğenilme. Kim istemez ki? Takdir edilme. Aman aman. Değerinin fark edilmesini isteme hali olabildiğince güçlenecek. Şimdi tabii ki kim gerçekten değer veriyor bakarım, değil mi? Kim sadece ilgi veriyor? Gözlemlerim. Kim ilişkide kendini fazla merkeze koyuyor? En nefret ettiğim şeydir. Eşit olmalı. İşte bu gibi temalar çok daha belirgin çalışacak. Ay bitti mi? Bitmedi. Haziran ayı dolu dolu öyle böyle gelmedi. Geldik bak 15 Haziran'a. Şimdi burada önemli bir şey var. İkizler yeni ayı gerçekleşiyor. Ve bu yeni ay Haziran ayının aslında ana başlangıç noktasını oluşturuyor. Şimdi iletişim,
anlaşmalar, yeni fikirler, ticari adımlar, eğitimler, böyle kısa kısa yolculuklar, yani karar süreçleri, bunların hepsi bir karar. Bu karar süreçleri bu yeni ay ile birlikte olabildiğince hız kazanıyor. Hayatında yeni bir sayfa açmak, değil mi? Düşünebilirsin. Yeni bir fikre başlamak, evet, ya da uzun zamandır gerçekten konuşulması gereken bir konuyu masaya koymak için sanıyorum bundan daha güçlü bir etki yok. Hepsini yapabilirsiniz. Ama, şöyle bir küçük ama buraya eklemem lazım. İkizler enerjisini biliyorsunuz, gölge tarafı dağılmak maalesef, kararsız kalmak ve aynı anda çok fazla şeye yetişmeye çalışmak değil midir? Evet. İşte bu yüzden bu yeni ayda netliğin çok ama çok önemli olduğunu da belirtmem lazım. Geldik 21 Haziran'a. 21 Haziran'da ne oluyor? Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yaz gün dönümüyle birlikte sezon ne oluyor biliyor musunuz? Haliyle değişiyor. Güneşin Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte yaşam enerjimiz dış dünyadan iç dünyaya. Yani iç dünya neresi? Ailemiz, değil mi? Köklerimiz, güven duygumuz. Bak, bunlara doğru yönelecek. İşte bu dönemde böyle koruma, daha fazla sahiplenme ve o duygusal güven ihtiyacımız çok daha belirginleşecek. Yani sanıyorum bu konuda biraz sınavdan geçeceğiz. Geldik 28 Haziran'a. Şimdi burada yine önemli bir olay var. Ne var? Mars İkizler burcuna geçiyor. Şimdi bu Mars etkisiyle birlikte ne olur? Mücadele alanı zihne, dile, ne geliyorsa başımıza o dilimizden gelmiyor mu? İletişime ve karar trafiğine taşınıyor. Evet, haliyle tempo olabildiğince yükselir. Konuşmalar artacaktır. Haberler, gelen giden haberler hızlanır. Bak, hareket var, işin özü. Tamam, şaka bir tarafa. Olabildiğince bir hareket var. Tempo oldukça yükseldi. Ama doğru kullanıldığında tabii ki bu etki projelerde hız getirir. Şimdi tabii ki bu hareketlilik var da bu hareketliliğin hayatımızdaki yansıması nasıl olur, değil mi? Yanlış değerlendirirsek ne olur? Sıkıntı. Doğru kullanıldığında bu etki bize tabii ki projelerde hız getirir, fikirlerde bir cesaret getirir ve iletişimde de ataklık getirir. Bunları yapamayıp da böyle acele karar verirsek bu söylediğim her şey tam tersi bir boyuta dönüşür. Ama yanlış kullanmamaya lütfen, olur mu? Özen gösterin. Zaten ben o detaylı videolarda da bunların altını çizeceğim ama bu bölümde de özellikle belirtmek istiyorum. Yanlış kullandığınızda olabilecek şeyler çok basit. Bak, tartışma, laf dalaşı, acele kararlar. Bak, bu gibi zihinsel dağınıklıkları olabildiğince yaşayabilirsin. Bunları yaratır. Bak, bunlardan kaçış yok. Anlaştık mı? Bu süreç önemli bir süreç. Bak, 28 Haziran, bunu not edin. Önemli bir gün. Ve tabii ki ayın en kritik noktasına geldim. 29-30 Haziran. Merkür retrosu başlıyor. Tak. Aynen öyle. Şimdi Oğlak Dolunayı gerçekleşiyor. Ve Jüpiter burç değiştiriyor. Aslan burcuna geçiyor. Bu üçlü etki Haziran'ın en güçlü kırılma noktası olmaz mı? Oldu bile. Başımızın üstüne yeri var, ne diyelim. Şimdi Merkür retrosu biliyorsunuz geçmiş konuları, yani olabildiğince hep böyle geçmişe atar bizi. O geçmiş konuşmalar hiç bitmez. O yarım kalan işler, aman Allah'ım, hiç bitmez. Habire gelir önümüze. Eski gündemler, iletişim karışıklıkları, yeniden böyle önümüze çarşaf çarşaf gelecek. Bundan kaçış yok. Oğlak Dolunayı sorumluluk, sonuç, biraz da hesaplaşma ve hatta tamamlanma etkisini çalıştırır. Yani artık yürümeyen bir yapı varsa, sürdürülemeyen bir düzen içerisindeysen ya da gerçekten böyle artık o ertelenmiş neyse artık o kararın netleşebileceğini de söylemem lazım. Jüpiter'in de burç değiştirmesi dedim ya, bu kapanışların ardından aslında yeni bir büyüme alanının bize kapısını açar. Bu üçlü etkinin sanıyorum, değil mi, en doğru noktası bu. Yani Haziran ayı, bak, şurayı şimdi güzelce, şu tablo çok güzel bir görüntüde ama buraları böyle şöyle bir genel anlamda bir toparlayalım, tamam mı? Biliyorsunuz gün gün verdim koca bir ay boyunca bizleri genel tabloda neler beklediğini, ama özetle toparlayacak olursam, evet, Haziran ayı bize önce fırsatı veriyor. Bak, bol bol veriyor, her anlamda veriyor. Ama sonra ne diyecek? Niyetini, kararlarını test edeceğim diyecek. Etmesi gerekiyor. Ama ayın sonunda diyecek, seni öyle ciddi bir netleşmeye götüreceğim ki sen diyeceksin ki oh be, yani olumlu da olsa olumsuz da olsa ayın bitiminde netleşiyoruz. Benim için gerçekten önemli bir detay. Özellikle bak, ayın sonunda bu üçlü blok var ya,
12 burç içinde çok önemli sonuçlar getirecek. Çok 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 önemli. Zaten şimdi burçlara da bakacağız. Ama bu etkiler tabii ki hangi burcu nasıl etkileyecek, kimler daha şanslı olacak, kimler buradan nasibini alamayacak, olabildiğince durgun geçirecek ya da işte kimlerin dikkatli olması gerektiği tabii ki çok ama çok önemli. Hadi gelin genel tabloyu birlikte güzelce analiz ettik. Şimdi 12 burcumuza etkileri neler olacak bu koca ayın? Hadi gelin şimdi birlikte bakalım. Evet, şimdi burçlara geldik. Her zaman olduğu gibi sevgili Koç ve yükselen Koçlarla başlıyorum. Bakın, her bir burç için çok önemli bir kelime seçtim. Koç için dikkat. Bak, bu koca bir ay boyunca unutmaman gereken kelime, neden olduğunu şimdi burcunu analiz ettiğimde anlayacaksın. Neymiş? Dikkat. Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Tamam. Bu ne demek? Zihinsel süreçleri daha duygusal bir alana çeker. Burada böyle aceleyle girdiğin bütün işler sonradan fikir değiştirmeni kolaylaştırabilir. Yani acele karar verdin. Ama sonunda fikir değiştirmene sebep olabilir. Yani burada ne diyor? Acele kararlar verme, zihinsel süreçlerin ve duygusal kısmın olabildiğince ön plana çıkıyor diyor. Sakin sakin ilerle. İşte bu yüzden kararlarını gerçekten hem sakin hem de olabildiğince bir süzgeç kullan. Olur mu bu süreçte? O süzgeçten geçir. Üste kalanlar çöp, at. O altta kalan temiz olan şey zaten senin yapman gereken şey, olur mu? Gerçekten inceleyip sık doku. En güzel kelime ve cümle bu oldu. Şimdi Mars'ın ay sonuna doğru biliyorsunuz İkizler Burcu'na geçmesi gerekiyor. Geçiyor. Biz bir şey yapamıyoruz. Geçiyor. Şimdi bu durum senin özellikle yakın çevreyle iletişimini hızlandıracak. Şimdi bu yakın çevre deyince aklına ne geliyor? İlk başta hemen aile üyeleri gelir, değil mi? Kardeş, abi, abla, kuzen, yeğen, akraba. Anlatabiliyor muyum? Ya da gerçekten sana yakın bir isimle. Bak, bunun hiçbir şey yok, önemi yok. Yakın çevre. Bunu sen doldur. Ama burada zaten sorun yakın çevre değil. Buradaki asıl sıkıntı para. İşte bu yakın çevreyle ilgili para konusu üzerinden bak biraz gerilimler var, tamam mı? Sert açılar var. O yüzden burada çok ama çok dikkatli olman gerekiyor. O süzgeci neden kullanman gerektiğini anlatabiliyor muyum şimdi? Ya da o ilk başa dönelim. Sizin için bu ay neydi anahtar kelime? Dikkat, dikkat, dikkat. İkizler yeni ay ile birlikte kurulan planlar çok hızlı gelişebilir. Bir heyecana kapılabilirsin. Ama işte bu hız aynı hızla da bozulma riski de çok fazla taşıyor. Bak, çok riskli, gerçekten dikkat etmeniz gereken bir ay. Yani ikizler yeni ay geliyor. Planları hızlı bir şekilde senin hayatına sokuyor. Sen de böyle bir heyecanlanıyorsun. Hemen hızlıca hayata geçirmek istiyorsun. Ama işte o hızlıca almış olduğun kararlar senin ileride değil, hatta çok yakın bir dönem içerisinde bu kararların hızlı bir şekilde bozulma riskini de taşıyor. Özellikle bak, kısa yolculuklar, günlük programlarda biraz esnek kalman, tamam mı? Seni bu durumda olabildiğince koruyacaktır. Anlaştık mı? Bak, Merkür Retrosu da geliyor. Tamam, bu Merkür Retrosu'na girerken de şu dilini özellikle diyorum, bak, dilin çok hızlanacak. Yani böyle düşünmeden, çok özür dilerim ama patavatsızca söylediğin herhangi bir söz, kelime, cümle büyüyebilir. Ne yapman lazım? Gökçe Hanım, ne yapmamız lazım? Çok basit bir kural. Neydi? Dikkat sizin kelimeniz. Bu durumların büyümemesi için iletişimde olabildiğince kontrollü olman gerekiyor. Bu ay sizin için sevgili Koç ve yükselen Koçlar, zor bir ay. Para konuları çok önemli. Yakın çevreyle aman diyorum, dikkat. Özellikle de şu dilimize ne yapıyoruz? Bu dönemde sahip çıkıyoruz. Düşünmeden herhangi bir cümle kurmayın. Hamlelerinizi lütfen sakin bir şekilde atıyoruz. Yoksa bu ay bizim için biraz zor olur. Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar, sizin kelimeniz şanslı. Aç sesi. Şimdi aç bak. Koçtan sonra siz biraz iyi geleceksiniz. Şimdi Venüs Jüpiter kavuşumu sizin maddi alanınızı böyle çok güçlü bir şekilde destekleyecek. Vallahi güzel. Yani maddi kısım destekleniyorsa diğer kısımlarda, değil mi, ufak ufak çıtır çıtır nasibini alır. Elinde böyle bir ürünü satmak istiyorsan, değil mi, böyle bir şey vardır. Ya da böyle bir kazancını büyütmek istiyorsundur. Daha farklı bir boyuta taşımak istiyorsundur. Ya da hayat ya bu. Beklediğinden daha iyi bir para akışı yakalamanın mümkün olabileceğini düşünüyor musun? Tamam, işte şanslı kelimesi de buraya böyle cuk diye oturuyor. Sizi gerçekten bu anlamda destekliyor. Bir ürünü mü satacaksın? Bir kazancını büyütmek mi istiyorsun? Beklediğin o para akışının daha da büyümesini mi istiyorsun? İşte mümkün.
O kafanda kurduğun hayalin neyse onu lütfen gerçekleştir. Bu ay seni destekliyor. Şimdi Güneş'in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte yaşam alanında da böyle düzen kurma isteğin haliyle artıyor. Ev içinde böyle yapılacak değişiklikler sana aslında hem konfor getirecek hem de böyle bir içsel rahatlama sağlayabilir. Şimdi burada önemli bir şey var. Bunları tabii ki yapabilirsin. Bunlar değil mi? Herkesin yapmak istediği basit şeyler. Yap, zaten destekleniyorsun. Ama Merkür'ün etkisi ne yapacak biliyor musun? O geçmiş bağlantılarını var ya, yeniden açacak. Bu birazcık böyle bir sıkıntılı olabilir. Hani uzun süredir böyle konuşulmayan, rafa kaldırdığınız, ötelediğiniz konuşmalar var ya, işte o konuşmalar önüne gelecek. Ya biriyle böyle, tamam mı, İletişime geçebilirsin ve bu bağı yeniden kurmak mümkün. Şimdi bu bağı yeniden kurarken tabii ki ondan sonraki süreç nasıl ilerler onu tabii ki zaman gösterir. Ama o konuşmadığın kişi, kişiler, konular neyse bunlar gündeme geliyor, iletişime geçiliyor. Aynı zamanda bak buralarda yine tabii ki önemli. Tabii ki burada şimdi hani konuşmalar gerçekleşecek ama konuşmanın seyri de önemli değil mi? Nasıl bir üslup, nasıl bir konuşma geçecek aranızda? Sert olursa sonu sert olur. Ama daha böyle hani bağlayıcı nitelikte kalırsanız haliyle de sonucu tatlıya bağlanır. Aynı zamanda bu süreçte böyle küçük bir birikimi değerlendirme fikri var bak. Sen bilmiyorum vakti saatinde yaptın bu değerlendirme. Yastık altına koydun bir şeyler, ben bilmem. Evet, bak bunu gerçekten değerlendirebilirsin, tamam mı, bu birikimini. Ama şimdi bu birikimi doğru bir şekilde yapman lazım. Doğru adım atman lazım. Doğru adımı attığın takdirde bu birikimini gerçekten kalıcı bir kazanca da dönüştürebilirsin. Bak gerçekten çok önemli. Boşuna şanslı demedim sizler için bu ay. Bu birikimin var, evet. Bu birikimi daha da büyütebilmen için lütfen doğru adımı, doğru hamlelerini yap ve lütfen doğru kişiyle ilerle. Şansınız bol olsun bu ay için sevgili boğalar. Evet, geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Ne görüyorum, sizler de şanslısınız. Bravo. Evet, sizler de şanslı gruptansınız. Şimdi sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şimdi burcunuzda gerçekleşen bir yeni ay var, tamam mı? Bu yeni ay sizi, beni doğrudan destekliyor. Zaten desteklememe şansı yok. Çünkü yeni ay değil mi? Yeni bir eğitim önemli. Kurs ya da böyle gerçekten kendini geliştireceğin bir alana yönelmek için çok güçlü bir başlangıç enerjisi var. Bak gerçekten söylüyorum. Böyle düşüncesi, böyle planları olan sevgili ikizler ve yükselen ikizler, yürüyün. Enerjiniz oldukça var. Mars'ın burcunuza geçişiyle birlikte İletişim hızlanıyor. Zaten ikizler iletişim demek değil mi? Konuşma. Evet. Bu da şimdi sizin sosyal medya, bakın burada en güzel örneği ben, değil mi? Ben ve benim gibi birçok kişi vardır. İnternet, medya, hani dijital platformlar üzerinden gerçekten olabildiğince iş fırsatları var ve lütfen bunlar önünüze gelecek. Değerlendirin. Bak bu ay sizi gerçekten değerlendiriyor. Sadece bak haftalık burç yorumu gibi yorumlamıyorum. Koca bir aydan bahsediyorum. Güzel bir fırsat var önünüze. Bunu değerlendirebilirsiniz. Birazcık mantık ve akıl devreye girerse bu işi çözersiniz. Şimdi Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle sosyal alanınızın canlandığını da söylemem lazım. Hazır zaten artık yaz da geldi değil mi? Canlansın biraz böyle ortalık. Şimdi yeni tanışmalar var. Bak bunlar çok hızlı bir şekilde olabilir. Ya da böyle çok durağandır zaten. Uzun zamandır hayatınızda bir ilişki yoktur. Bir birlikteliğiniz yoktur. Bak bunlar hızlanabilir. Ya da kısa sürede böyle sık görüşmeyle başlayan bir yakınlaşma. Bak bu da olabilir, tamam mı? Bunlar sürpriz değil, bu ay yaşanacak güzel gelişmeler. Şimdi bu süreçte biraz dış görünüş, hani o stil, imajla ilgili böyle bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bundan daha doğal ne var değil mi? Herkesin tercihi. Sizi tabii ki bu gibi durumlar daha böyle görünür hale getireceğini düşündüğünüz için aslında bunları planlıyorsunuz. Yani biraz dikkat çekmek istiyorsunuz, ne yalan söyleyeyim. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Eğer mutlu olacaksanız tabii ki yapabilirsiniz. Ama dikkat çekeceksiniz. Bak sosyal çevre, yeni tanışmalar, hızlı yakınlaşmalar, bunlar güzel. Yani sizler de bu güzel ayı gerçekten, ben de çok severim. Bir de doğum günümde zaten Haziran ayında olduğu için benim için gerçekten güzel bir aydır. Ayı da şanslı kapatıyoruz. Daha ne olsun, değil mi? Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Yani bir şans, bir dikkat, bir şans. Yine geldik bir dikkat. Evet sevgili yengeç ve yengeçler, yükselen yengeçler. Bakın sizin için bu ayki anahtar kelimemiz dikkat. Neden dikkat? Şimdi Merkür'ün burcunuza geçişi
o geçmiş konularınız var ya, ay o geçmiş konular hiç bitmiyor. Bitsin artık değil mi? Ya bence konuşun kurtulun. Şimdi bu geçmiş konular böyle zihninizde yeniden canlanıyor. Niye canlandırıyorsunuz? Ne güzel kapatmıştınız. Şu koca ayı niye böyle geçireceksiniz? Ama üzgünüm. İşte bu Merkür'ün yüzünden. Sizin yüzünüzden değil. Siz suçlu değilsiniz. Hep Merkür yapıyor bunları size. Şimdi eski bir partnerin eyvah yeniden iletişime geçmesi ya da zaten kapanmamıştır. Yani seninle niye iletişime geçsin değil mi? O içinde duygular ölmemiştir, vardır. Hep bir ihtimal vardır ya böyle. İşte o dönem. O kapanmamış duygular. Karşı taraftan böyle küçücük bir ilgi görebilir miyim beklentisi. İşte bu gibi konular böyle tekrar açılması mümkün. Bu sizi bilmiyorum rahatsız eder mi? Belki de siz de bunu bekliyorsunuz karşı tarafın adım atmasını. İşte o karşı taraf hangisi bilemiyorum. Siz mi, kadın tarafı mı, erkek tarafı mı bilmiyorum ama bu konular açılacak. Yani burada aslında böyle duygusal tepkilerini bence iyi yönetmen gerekiyor. Yani eğer istiyorsan bu yarım kalmış olan duyguların yeniden alevlenmesini, daha farklı bir boyuta taşınmasını istiyorsan buradaki duygusal tepkini tabii ki iyi yönetmen gerekiyor. Ama istemiyorsan da lütfen oyalama karşı tarafı, olur mu? Kimse kimsenin zamanını çalmasın. Yani Merkür bana bunu yaptırıyor diye yapmak zorunda değiliz değil mi? Evet, duygular net olsun, benim için önemli olan o. Ama dikkat. Şimdi Venüs-Jüpiter kavuşumu var. Bu da maddi alanda size biraz fırsat yaratıyor. Güzel. Aile içinde para konuşmalarının da artabileceğini söylemem lazım. Biraz destek görebilirsiniz. Borç ya da böyle hani harcama dengesinde biraz hassas ilerleyeceksiniz. Eyvah para bitti, anne baba biraz para. Bana biraz yardım edin gibi konular bak böyle gündeme gelebilir. Yani sizin için evet önemli bir ay diyorum. Bak ilişkiler içinde kapanmamış, yarım kalmış duygular gündeme geliyor. Bak para konularında evet fırsat yaratıyor ama hani o dengeyi ayarlayamazsan o fırsat da maalesef senin için yararlı olmaz. Güneşin tabii ki burcuna geçmesiyle birlikte biraz iç dünyanın yoğunlaştığını söylemem lazım. Duygusalsın haliyle. Güneş de burcuna geçince tabii ki bu duygusallık biraz daha artacak. Bu da ne yapacak biliyor musun? Ya böyle hani gece yattığımızda değil mi hep o gereksiz düşünceler gelir. İşte bu da gece düşüncelerinin artmasına sebep olacak biliyor musun? Yani biraz gerçekten işin esprisi bir tarafa zihinsel yorgunluk yaratacak sizde. Buna biraz dikkat edin derim. Zaten duygusalsınız. Bu hislere de yenik düşmeyin ya. Çok fazla da kapılmayın. Ya düşünmeyin gece. Koyunları sayın, keçileri sayın. Zaten 30'a geldiğinde de uyumuş olursunuz. Bence çok fazla takmayın, olur mu? Yani bu duygudan çıkın. Merkür retrosu. Bak yani Güneş'in burcuna geçmesi yetmiyormuş gibi de o duygusallığın yanında al bir de Merkür retrosu yaklaşırken yapılan harcamalarda da dikkatli olman gerekiyor. Bak hemen devreye girdi. Gördün mü? Retro geliyor. Sen zaten duygusalsın. Bak işin içinden çıkamazsın. Dediğim gibi dikkatli olman gereken bir ay. Anlık kararlarla hareket etmeyeceksin. Öyle ben işte aman yaz geliyor biraz stilime dış görünüşüme dikkat edeyim. İşte bak kızla buluşacağım şöyle üstüme başıma çeki düzen vereyim gibi böyle gereksiz alışverişler. Sonradan pişmanlık yaratabilir mi? Yaratabilir. Bu ay sizin için evet dikkat ayı. Çok böyle karamsar bir tablonuz yok zaten haliyle de anlayacağınız üzere. Ama temkinli olmakta yarar var sizin adınıza. Hadi bakalım güzel bir ay olsun sizler için. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar merak ediyorsunuz değil mi? Sizin anahtar kelimeniz ne? Şanslı. Evet. Şimdi Venüs'ün burcunuza geçişi sizi gerçekten doğrudan bak destekliyor. Dikkat çektiğin, fark edildiğin hatta değer gördüğün bir süreç nihayet açılıyor. Şimdi bu da tabii ki sosyal çevre üzerinden gelebilir, tamam mı? Çünkü çok normal değil mi artık yani o sosyal çevrenin içerisine yatıyoruz kalkıyoruz değil mi? Başka bir hayatımız yokmuş gibi. Şimdi bir iş, bir proje ya da böyle kazanç kapısı. Bunu bu şekilde değerlendirmeniz daha sağlıklı olur. Ne bileyim bir iş yemeğine gidersiniz ama orada farklı bir görüşme gerçekleşir. Al sana bambaşka bir fırsat kapısı değil mi? Bir arkadaşının doğum gününe gittin. Hani olur ya değil mi? Sosyal çevreyi sadece böyle hani sosyal medya üzerinde kullanmış olduğumuz hesaplardan varsaymayalım. Sosyal çevre dediğim zaman markete gitmek de sosyal çevre. Bana göre pazara gitmek de. Evet sosyalleşiyoruz. Kalabalığın içine giriyoruz. O yüzden burada tanışacağınız kişi ya da kişiler size iş, proje anlamında güzel kazanç kapıları açabilir. İşte şanslı. Neden şanslı? Böyle şanslı. Venüs-Jüpiter kavuşumunun da tabii ki desteğiyle yeni tanışmalar hızlanıyor. Aman aman neler duyuyoruz. Kısa sürede bu tanışmalar samimiyet kurmuş olduğun bir yakınlaşmaya da dönebilir. Ne güzel. Yani temeli güzel sağlam olursa güzel bir yakınlaşmaya dönsün, adı konsun değil mi? Güzel şeyler bunlar. Güneşin Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte bak içsel olarak biraz böyle kendine dönmek isteyebilirsin. Ama burada yapacağın o kısa bir kaçamak var ya da bir plan
sana wow dedirtecek. Bak iyi gelebilir. Kapat şu telefonunu ya. Bir iki günlüğüne kaç şöyle şehir dışına uzaklaş. Biraz seni merak etsinler. Sen de bu arada deşarj ol. Bence güzel gelir. Bu süreçte böyle biraz görünümünle ilgili de yapmış olduğun değişiklikler var. Bak o da dikkat çekecek. Bilmiyorum, burnunu mu kaldırdın, buralarını mı gerdirdin? Bilemiyorum artık. Yani kendine yapmış olduğun aslında yatırımın karşılığını da alacaksın diyeyim. Şimdi buralarda tabii kendi sadece erkek izleyicilerimi düşünmüyorum. Bir sürü kadın takipçim de var değil mi? Evet, peki güzel bir ay. Evet, şanslısınız. Hadi güzel olsun sizin için bu ay ve sonraki aylar diyelim ve noktayı koyalım. Başaklara geçelim. Sevgili Başak, vallahi bir şans, bir dikkat, bir şans, bir dikkat. Üzgünüm ama sizin için dikkat ayı. Evet, Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte finansal konularınızda biraz dalgınlık var. Yani böyle o hani karttan çekiyoruz ya, böyle cırt 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 cırt. O senin paran, dikkatli harca. İşte o karttan çekilen o ödemeler, o fark etmediğin işlemler, of. Bak sonradan uğraşman gereken sorunlara dönüşebilir. Burada lütfen ama lütfen çok kontrollü ol. Olur mu? Bak dikkat. Buralar önemli. Ya böyle ev içinde böyle küçük aksaklıklar yaratabilir. Ben çok yaparım o ev kazalarını. Bak böyle aksaklıklar yaşayabilirsin. Bozulan bir eşyan olabilir ya da böyle aniden çıkan bir masraf seni biraz yorabilir. O kartı böyle cırt cırt çektiriyorsun ya, çektirme. Bak keyfi harcıyorsun. Sonra gerçekten var olan masraf için para bulamayacaksın. Tamam mı? O yüzden dikkat et. İkizler yeni ay ile birlikte de planların böyle hızlı kurulsa da böyle son anda böyle iptal eden buluşmaların var. Ya da böyle değişen programlar söz konusu olabilir. Ya bunlar seni çok fazla üzmesin, değişsin, ne olacak ki yani? Haftaya yaparsın. Anlatabiliyor muyum? Çok takılma buralara. Şimdi Merkür Retrosu'na girerken iletişim hassas olacak. Bak buralar çok önemli. O söylediğin sözün farklı yerlere gitmesi çok muhtemel. O yüzden lütfen o kurmuş olduğun cümlelerin ve sözlerinin farklı yerlere çekilmemesi için kendini çok net ifade et. Olur mu? Böyle dolambaçlı cümleler kurma. Aman karşı taraf yanlış anlayacak mı? Alttan gireyim, üstten çıkayım, böyle ezilip büzülme. Net konuş ki yanlış anlaşılmalara mahal verme. Çünkü bu daha sıkıntı ve sorun olacak senin için. Yani dediğim gibi özetle toparlamak gerekirse, evet sizler için yani böyle çok vahim bir tablo tabii ki yok. Dikkat dememin gerektiği nokta harcamalar konusunda biraz dikkat ediyorsun, tamam mı? Yani o kontrolle gittiğin takdirde zaten hayat akışında çok da fazla bir sıkıntı yaşanmayacak. Biraz da şu diline sahip çık. Çok fazla böyle olur olmadık yerlerde böyle cümleler kurma. Bekle, sana söz verildiği zaman tabii ki hakkını tabii ki savunacaksın. Ama dediğim gibi çok farklı yerlere gidebilir, yanlış anlaşılmaya müsaitsin. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, şanslısınız. Evet, Venüs-Jüpiter kavuşumu sizi sosyal ve profesyonel anlamda olabildiğince destekliyor. Bak nasıl destekliyor. Yurt dışı, wow, şehir dışı, aman aman. Bak bu tarz bağlantılı bir teklif alma ihtimalin güçleniyor. Çalıştığın firma yurt dışı bağlantılıdır. Oraya gidebilirsin değil mi? Ya da senin zaten uzun zamandır düşünmüş olduğun, hayalini kurmuş olduğun bir iştir. Bak bunların hepsi gerçekleşebilir. Ya da yaşadığın şehir artık seni bunaltmıştır değil mi? Tedbir mekanda ferahlık vardır dersin. Başka bir şehir dışı, farklı bir yere gitme, yerleşme düzeni olabildiğince güçlü. Şanslısın, bence değerlendir. Güneşin Yengeç burcuna geçişi de biraz kariyer alanını böyle hareketlendirecek. Hani evraklar, başvurular, resmi bir işten bak olumlu dönüş alma şansın çok fazla. Bazen bana yazıyorsunuz değil mi? İşte belki de bu ay doğru bir aydır. Gökçe Hanım, iş olacak mı? İşsizim. İşte bakın ben de size hep ne diyorum? Her hafta, her gün tabii ki astrolojik harita değişkenlik gösteriyor. Ben size şimdi koca bir ayı yorumluyorum. Bak terazi ve yükselen teraziler şanslısınız, tamam mı? Olumlu geri dönüşler alma şansınız oldukça yüksek. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte yeni ortamlara girebilirsiniz. Bak burada sana fayda sağlayacak kişilerle tanışma potansiyelin oldukça yüksek. Bak güzel bir fırsat. Gerçekten güzel bir fırsat. Bunları lütfen değerlendirin. Bu süreçte tabii ki maddi anlamda da böyle bir rahatlama görülecek. Ay daha ne olsun, valla en şanslılardansınız sevgili terazi ve yükselen teraziler. Bu ayı güzel güzel değerlendirin. Beklediğiniz bir ödemenin de ya da kazancın da elinize geçebileceğini de tam böyle sizi toparlayacak aşamada da söylemem lazım. Vallahi çok güzel bir ay, doya doya tadını çıkartın diyorum. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, sizin için bu ay dikkat etmeniz gereken bir ay. Neden? Çünkü Mars'ın ikizlere geçişi böyle ortak finansal alanınızı hareketlendirecek. İşte nedir bunlar? Borçlar, ödemeler ya da böyle ortak hesap konularında stres yaratabilecek gelişmelerle ay karşılaşabilirsiniz. Gerçekten size dikkat diyorum hatta, tamam mı? Burada lütfen kontrolü kaybetmeyin. Bir kontrolü kaybederseniz bu koca ay geçmez.
Bak söyleyeyim, Temmuz ayına kadar sarkar. Gerçekten işin şakası bir tarafa lütfen. Gerçekten bu borçlar, ödemeler, ortak hesap konularında aman diyorum. Bir değil iki kez düşünün. İmza mı atılacak? Ödemeler, borçlar, aman diyorum. Venüs-Jüpiter etkisi tabii ki bazı fırsatları bize sunacak ama güven duygusunun önemi ortaya çıkacak. Yani burada hani güven duyduğun birisinin sözünü tutmaması işte hayal kırıklığı yaratabilir. Bu hayal kırıklığı da ne olur? Tabii ki güven sarsıldı, para gitti, güven gitti. Ne olur? Hem maddi hem manevi bir çöküş yaşamaz mıyız? Evet, gerçekten sizin için çok önemli bir ay. Merkür'ün Yengeç burcundaki bu hareketi de resmi süreçleri biraz yavaşlatacak. Yani biraz sıkıntılı bir ay gerçekten sizin için. Bak, evrak, başvuru, işte resmi işlerde böyle biraz gecikme, tamam mı? Eksikliklerle uğraşabilirsin. Yani sen evrak tamam deyip veriyorsun, pat küçücük bir yerden işte olmamış Ayşe Hanım, Mehmet Bey, anlatabiliyor muyum? Bak bunlar önemli. Dolayısıyla da dikkat de sizin için devrede olması gerekiyor. Dikkatli olmak lazım. Sabırsız davranmayın. Çünkü zor bir dönem, zor bir ay. Yani umarım bu aksaklıkları yaşamazsınız. Şimdi Oğlak Dolunay'ı da yaklaşırken içsel olarak da biraz netleşiyorsunuz. Hadi bak, burada bir nefes aldırayım size. Hani böyle artık taşımak istemediğiniz bir bağ vardır ya. Ya buraya kadar deme ihtiyacı çok güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Gökçe Hanım yeter artık değil mi? Zaten koca bir ay zorlu. Bunu da bir diyelim müsaadenizle diyebilirsiniz. Çok haklısınız. Yani bu bir ilişki olabilir, iş ortaklığı olabilir, iş yerinizde verebileceğiniz bir karar olabilir. Allah korusun evlilik olabilir. Olabilir de olabilir. Yani buraya kadar deme ihtiyacı çok güçlü bir şekilde doğacak. Yani sizin için hayırlısı olsun demekten başka bir şey de olmuyor değil mi? Bize de kalmıyor. Evet. Yani zorlayıcı bir ay. Umarım şansınız yanınızda olur diyelim. Geldik yaylara. Bak, sizin için çok değişik bir kelime kullanıyorum. Şu ana kadar dikkat, şans, dikkat, şans dedim değil mi? Sizin için durgun. Eşim böyle yapıyor. Hay Allah. Aynen öyle. Sevgili yay ve yükselen yaylar, sizin için durgun bir ay. Şimdi Merkür'ün Yengeç burcundaki hareketi beklediğin haberlerin ya da tekliflerin gecikmesine neden olabilir. Bunu zaten biliyoruz. Bak, biz de gerçekten yaşıyoruz. Ama aslında siz şöyle zannediyorsunuz. Süreç ilerlemiyordur. Hayır, süreç ilerliyor ama senin istediğin hızda ilerlemiyor. Bu sizler için çok büyük bir sıkıntı. İşte bu yüzden sabırlı kalman gerekiyor. Biliyorum, çünkü bizim evde 2 tane yay burcu var. Kızım ve eşim. Gerçekten bende de inanılmaz bir sabır vardır. O yüzden dengeliyoruz birbirimizi. Ben hep diyorum ya, azıcık sabır, azıcık sabır. Yok, bir an önce olacak, bitecek. Bu sabırsızlıkları beni bazen gerçekten yıldırmıyor değil. Şimdi Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle ilişkilerde de sıcak bir enerji size hani böyle bir açsa da aslında karşı tarafın net olmaması sizi birazcık böyle kararsız bırakacak. Acaba yani benden hoşlanıyor mu? Nasıl bir karar verecek? Ne düşünüyor? Bak, bu gibi şeyleri düşüneceksiniz. Sizi kararsız bırakacak. İkizler yeni ay ile birlikte de planlanan o seyahatleriniz var ya da böyle ne bileyim hani hareketli programlar var. Bunlar gündeminize gelse de sonrasında biraz sanki böyle erteleme, belki de böyle o planladığınızın dışında böyle bir yön değiştirme durumu var. Ya aslında bu kötü değil. Belki de sizin için daha hayırlı olan bu, değil mi? Böyle düşünelim. Olumsuz bakmayalım. Yani şimdi ayın sonuna doğru da siz böyle ilerlediğinizde ne olacak? O Merkür retrosu var ya, o Merkür retrosunun etkisiyle böyle karar alıp vazgeçme hali artabilir. Bak, yayın ve yükselen yayların değil mi? Hiç sevmedikleri şeydir bu. Yani bir karar alırlar, onu uygularlar. O vazgeçme ihtimali bile sizi gerer. Yani onu bile düşünürsünüz, hesaplarsınız. Ama üzgünüm, yani bu maalesef Merkür retrosu, yapacak bir şey yok. Yani karar aldırıp sonra vazgeçirtebilir ya da vazgeçersiniz ama bir anda karar aldırır. Yani değişebilir. İşte bu yüzden kesin adımlar atmak için benden size naçizane bir tavsiye, sevgili eşime de buradan söylüyorum. Yani biraz daha beklemeniz daha doğru olacak sizler için, en azından bu süreçte. Anlaştık mı? Yani evet, biraz sizin için zorlayıcı bir ay, biraz durgun geçse de sonraki zaman diliminde bu zaten açılacak. Sadece geçici bir süre diye bakalım, olur mu? Evet, geldik sevgili oğlaklara. Sizin için de dikkatli olmanız gereken bir ay. Güneşin Yengeç burcuna geçtiği o karşıt alanda çalışırken ilişkileriniz ve iş dengenizi böyle yeniden kurmanız gerekebilecek. Tabii ki bu da bir iş değişikliği fikrini ciddi bir şekilde gündeminize taşıyabilir mi? Kesinlikle taşıyabilir. Şimdi Mars'ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte de günlük temponuzun da oldukça hızlandığını söylemem lazım. Biraz koşturmacanız artacak. Bu size biraz heyecan verebilecek. Fiziksel olarak böyle daha fazla yorulabilirsiniz ama enerjinizi doğru dağıtmanız çok ama çok önemli. Şimdi bak, burada bir iş değişikliği teklifi var değil mi? Yani var olan işten memnun olmayıp başka
başka bir işe geçebilirsiniz ya da bulunmuş olduğunuz pozisyondan farklı bir pozisyona geçebilirsiniz. Bunlar ciddi bir şekilde gündeminizde. Burada dikkat. Ya en doğru kararı siz vereceksiniz. Bakacaksınız, önünüze koyacaksınız. Kalmak mı, gitmek mi? Her anlamda karlı değil mi? Maddi, manevi. Bunları düşünmek lazım. Dediğim gibi bak, Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte günlük tempoda biraz hızlanacak. Yani enerjinizi lütfen doğru bir şekilde kullanın. Çünkü az. Olur mu? Hani tek atımlık kurşunumuz var ya, iyi kullanmak lazım. Venüs-Jüpiter kavuşumu da destekleyici. Evet. Yani destekleyici ama aile içinde böyle birine destek olman ya da böyle sorumluluk alman gereken bir durum da ortaya çıkabilir. Bak, enerjiyi çok dikkatli kullan diyorum sana. Oğlak dolunayına da yaklaşırken böyle maddi konuların çok daha netleştiğini, harcamaları böyle biraz kontrol altında tutman gereken bir süreçte olduğunu da özellikle belirtmem lazım. Yani enerjini bak kullanırken ne dedim? Bak, önemli buralar. Gerçekten çok önemli. Maddi konular önemli. Aile içi konular çok önemli. Birine destek olabileceksin. İş değişikliği önemli. İlişkiler. Yani biraz dikkatli gitmen gereken bir ay ama ben inanıyorum sizler bu mantıklı bir şekilde bu enerjiyi ve mantığı devreye soktuğunuz takdirde bu ayı gerçekten hasarsız kapatacaksınız diyorum. Evet, şansınız bol olsun. Sevgili Kova ve yükselen Kovalar, siz bu ay şanslısınız. Oh der gibisiniz. Duydum. Şimdi Venüs-Jüpiter kavuşumu evet yaratıcılığınızın ve üretim alanınızı desteklediğini hemen söylemem lazım. Şimdi bak, burada hobiler devreye girer. Bu hobiden belki yaptığın şeylerden para kazanma fikri vardır, tamam mı? Bunların hepsi fırsata dönüşüyor. Yaşasın. İşte şanslısınız. Şimdi Venüs'ün o karşıt burcuna geçişi ilişkilerde biraz evet hareketlilik yaratacak ama sürpriz bir flört, bak wow, ya da aniden başlayan bir yakınlaşma seni olabildiğince heyecanlandıracak. Bak, ben bile yorumlarken heyecanlandım. Sizleri düşünemiyorum. Yorumlar kısmında bekliyorum. Mars'ın İkizler Burcu'na geçişle birlikte sosyal hayatın da tabii ki canlanacak. Hepimiz gibi canlanıyor ama senin de canlanıyor. O keyifli planların var ya, etkinliklerin değil mi? O davetler, o yaz akşamları, partiler, konserler. Bunlar gündeminde, bence de değerlendir. Bak, bu süreçte önemli bir şey burası, biliyorsunuz aile ve çocukla ilgili konular oldu mu ben çok hassas davranıyorum. Bu süreçte çocuklarla ilgili sevindirici bir gelişme ya da üretkenliğini artıracak bir haber de alabilirsin. Evet sevgili Kovalar, güzel bir ay dediğim gibi. Bak, keyifli planlar var, etkinlikler var. Bunların hepsini gerçekleştireceksiniz. Çocuklarla ilgili sevindirici haberler, gelişmeler ne olabilir? Sınava girebilirler, kazanabilirler. Yurt dışı bağlantılı eğitim programlarına katılabilirler. Düşünsenize, bir aile için muazzam bir şey değil mi? Başarısı, gurur duyarız. Yani iş, özellikle bak, hobiyle bir ilgileniyorsunuz. Bir hobiniz varsa bu gerçekten bir kazanca, fırsata dönüşecek. Bu ay siz gerçekten güzel destekleniyorsunuz. Şanslısınız. Bence hepsini sonuna kadar kullanın. En önemli kısmı da söyledim. Bir flört var değil mi? O ani başlayan yakınlaşma güzel heyecanlara dönebilir. Hadi bakalım, güzel bir ay sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Şansınız bol olsun. Sevgili Balık, evet son burcumuz ve yükselen Balıklar. Üzgünüm. Yani programı kapatırken sizin için durgun diyeceğim. Evet, bu ay sizin için maalesef durgun. Şimdi Merkür'ün Yengeç burcundaki o hareketi sizi böyle daha çok iç dünyaya ve yaşam alanına yönlendirecek. Bak, burada ne var biliyor musun? Ev değiştirme ya da bulunduğun alanı böyle tamamen yenileme fikri güçlenebilir. Şimdi burada hep örnek veriyorum ya, sevgili kayınvalidem Balık burcu ve gerçekten de sonuna kadar yaşayanlardan Balık burcunu. O yüzden o da hep böyle, hep bu aylarda hep böyle bir değişiklik yapar. Ya bir mutfağında, kapısında, penceresinde, inanın derzlerini bile kendisi boyuyor. Buradan da selam olsun kendisine. Evet, şimdi ne dedik? Evde değişik yaşam alanlarında böyle farklılıklar yapacaksınız. Vallahi yapın, çünkü o alanda siz yaşıyorsanız değil mi? Siz yaşıyorsunuz, değiştirebilirsiniz. Bundan daha keyifli ne var? Bir de aile içinde böyle bir mesele var, tamam mı? Bu aile içindeki meselenin de artık çözüme kavuşma zamanı geldi. Evet, ama burada biraz sakin kalın, olur mu? Çünkü zaten güzel böyle toparlanmış bir zemin var. Siz de sakin kalırsanız bu aile içindeki sorun neyse çözüme kavuşuyor. Venüs etkisi böyle geçmiş duyguları da biraz tetikleyebilir. Hani eski bir ilişkiyi tamamen kapatma kararı almanız da mümkün. Bitirin bence de, koparın. Denenmişi denemeyin. Öyle diyelim. Evet, ayın sonuna doğru da Merkür Retrosu devreye girerken biraz maddi konularda böyle daha temkinli
temkinli hareket etmeniz gerekecek. Yani birazcık dikkatli olmak lazım. Risk almak yerine ne yapın biliyor musunuz? Mevcut dengenizi olabildiğince koruyun. Bence sizin için çok daha sağlıklı olacak diyorum. Evet, Haziran ayı boyunca neler yaşayabileceğimizi önce genel tabloda çok derin bir şekilde analiz ettim ve sonra da 12 burcu tabii ki neler bekliyor onu da ayrıntılı bir şekilde yorumlamaya çalıştım. Dediğim gibi sadece bununla bırakmayacağım biliyorsunuz. Haziran ayı içerisinde çok önemli tarihler ve aylar var. Onları da ayrı detaylı bir videoda zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.